Selamünaleyküm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda uzun süre kullandığımız araçlarımızın sararmış, oksitlemiş olan farlarını beyazlatacağımı göstereceğim. Bu pratik çözümle aracınızın farları uzun süre ilk günkü gibi olacak. Aracımız 2010 model, 15 yaşında. Gördüğünüz gibi farları aşırı şekilde sararmış ve oksitlemiş. Bunun için en iyi şekilde temizlemeye çalışacağım. Bu işlemde kullanacağım malzemeler 400'lük, 800'lük, 1500 ve 2000'lik sulu zımparalar. Bu zımparayı kullanırken de sabunlu su kullanacağım. Bezimiz var. Kloroform parlatmak için, kloroformu kaynatmak için kabı. Kloroform tehlikeli olabilir. Bunun için maske, eldiven ve gözlük kullanmalıyız. Arabanın kaportasına zarar gelmemesi için kağıt bant kullanacağım. Kağıt bantla maskeleyeceğim. Önce arabamızın kabutunu açalım. İşleme başlamadan önce far etrafını güzelce bir kağıt bantla maskeleyelim. Kaportaya zarar vermeden hem hızlı hem de güvenli bir şekilde yapabilelim. Artık zımparalama işlemine başlayabiliriz. Başlamadan önce far yüzeyini sabunlu su ile ıslatıyorum. İlk olarak 400'lük zımpara ile başlayacağım. Ve bol su kullanacağım. Sabunlu su. Zımparalamız. Şöyle bir aparat kullanıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Far yüzeyinin kurumamasına fırsat vermeden bol su ile zımparalamak gerekiyor. ...20 dakika boyunca 400 zımparayla zımparalama işlemini yapıyorum. Bu arada sizin farınız sararması az ise 400'lük zımparayı bırakıp 800'lük zımparayla başlayabilirsiniz. Sararmış ve oksitlemiş yüzeydeki akan sarıyı görüyorsunuz bak, sapsarı. ...400'lük zımparayla bu şekilde 20 dakika boyunca zımparalayacağım. İlk zımpara oksitlenmiş yüzey sarı su akacak şekilde yanmış yüzey temizlenene kadar zımparalamamız gerekiyor. Beyaza dönecektir zımparalıktan sonra. Suyun beyaza döndüğünü gördüğümüz zaman sararmış yüzeyin temizlendiğini anlayacağız. Şu anda sarı su akıyor. Evet arkadaşlar, farın yüzeyini tekrar kontrol etmeyi unutmayın. Sararmış olan yerlerimizi tekrar
zımparalayın. 400'lük zımpara ile işlemimizi tamamladık. Herhangi bir sararma kalmadı. Şular artık beyaza döndü. Şimdi aynı işlemi 800'lük, 1500'lük ve 2000'lik zımpara ile bol sabırlı su kullanarak yapacağım. Sizleri sıkmamak adına bu işlemleri kısa kısa geçiyorum. Zımpara 800'lük zımpara. Arkadaşlar zımpara yaparken zımparamızı hep aynı yönde kullanmamız lazım. Ve arkadaşlar son zımpara bu. 2000'lik zımparayı kullanacağım şu anda. Şunu unutmayın. Vernik veya kloroform kullanacaksanız yaptığınız işi en iyi şekilde gösterecek olan zımparadır. İyi zımparalamayı unutmayın. İlk başladığımızda 400'lük zımparayla 20 dakika, diğer 800'lük, 1500'lük ve 2000 zımparayla 10'ar dakika zımparalamayı unutmayın. Zımparayı ne kadar iyi yaparsanız sonucu o kadar kaliteli ve güzel olacaktır. Arkadaşlar sizin farınızda çok bir sararma yoksa 2000'lik zımparayı kullanmayabilirsiniz. Sarma işlemimizi tamamladık. Şimdi bandajları söküyorum. Ve farımızı güzel bir şekilde temiz bir suyla yıkayacağız. Farımızı temizledikten sonra bir bezle farımızı kurutup parlatma işlemine başlayacağız. Şu anda farımızın görüntüsü bu. Eski sararma gitti. Bu fara zımparalama işlemini yaptıktan sonra diğer farla arasındaki farkı göstereceğim. Zımparaladığımız far bu şekilde. Diğer farımız ise zımparalanmamış. Sararma aynı şekilde duruyor. Bunu da zımparalayacağız. Bu arada arkadaşlar buharın far yüzeyine etki edebilmesi için yüzeylerde kalıntı kalmaması gerekiyor. Bezle sildikten sonra tekrar kontrol edin. Kuruma işlemi tamamladıktan sonra farımızı bir kez daha maskeleme yapıyoruz. Kloroform buharı kabortaya zarar vermemesi için. Arkadaşlar kloroform tehlikeli bir maddedir. Kullanırken mutlaka eldiven, maske ve gözlük kullanmamız gerekiyor. Isıtıcı haznesine yaklaşık bir bardak
kloroform dolduracağım. Fişini takıyorum. Bu kloroform su gibi kaynama yapmaz. Sade buhar verir. Buhar geldiği anda uygulamaya başlayacağız. Evet arkadaşlar. Kloroformumuza buhar gelmeye başladı. Şimdi uygulayacağım. Hızlı geçmemiz gerekiyor. Olmayan yerler tekrar yaparız. Çok güzel açılıyor. Ben de bu kadarını beklemiyordum. İlk defa yapıyorum bunu. Olmayan yerleri tekrar gözden geçiriyorum. Parlatma işleminden sonra gördüğümüz gibi farımız muhteşem oldu diyebilirim. Yani ben bu kadarını beklemiyordum. Sizler de beğenmişsiniz inşallah. Şimdi diğer fara geçeceğim. Arkadaşlar farımızı parlattık. Farımızı bu şekilde net bir şekilde görüyorsunuz. Diğer parlattığımız far da şu şekilde. Aradaki farkı göreceksiniz. Parlattığımız far bu şekilde. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar farlarımızı kloroformla temizledik. Artık sadece gece değil gündüz aydınlatacak. Far parlatma işlemimiz bu kadar. Umarım videomuz sizler için faydalı olmuştur. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarınızı beğenin. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda belirtin. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.